Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün sizlere Berserk karakterlerinin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyorum. Arkadaşlar Discord sunucumuz değişti. Yeni Discord sunucumuza açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Sırasıyla ilk güç, sonra hız, sonra kaldırma kuvveti ve en sonunda da Hux'lardan bahsedeceğim. Puck 118. manga bölümünde Guts'ı küçük canavarlardan koruyor. Bu canavarlar için yapılan bir hesaplamaya göre Puck 9'a yani küçük bina seviyesi oluyor. Sonraki panelde Puck büyüktür Guts yazısını görünce yüzüm gülümsemede değil. Guts'ın yorgun olduğunu ve manga panelinin şaka amaçlı yazıldığını düşünürsek en azından Guts'ın en zayıf formlarını bile Puck'ın üstüne ölçekleyebiliriz. Sonuçta Guts bütün formlarındayken Puck'tan fiziksel olarak daha güçlü. Yani hikayede ilk gördüğümüz Guts, Casca ve Griffith'i küçük bina seviyesi olarak kabul edebiliriz. VSB'de 9B yani duvar seviyesi almışlar. Ben anlattığım Puck hesaplamasıyla VSB'nin üstüne ölçeklemiş oldum. Bu da seri başlangıcı Guts büyüklüğü Miyamoto Musashi alabilmemizi sağlıyor. Güçten bahsettiğimi umarım biliyorsunuzdur. Yazılmış olarak ben de Musashi'yi daha iyi görüyorum. Aynı tier'de olsalar Musashi 3'ünü de tek başına alır diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki saldırı güç ve dayanıklılık farkından dolayı Guts kazanacaktır. Küçük bina seviyesi olan karakterler tutulma öncesi Guts, İnsan Griffith, Casca, Silat, Ishidro, adını unuttuğum korsan, kuşan askerleri ve Wield. Şimdi Guts'ın ejder keser zırhı ile ne kadar güçlü olduğunu anlatacağım. Mozgus için yapılan bir hesaplama sayesinde Guts'ı 8A yani çoklu Sheer Blow seviyesi olarak kabul edebiliriz. Mozgus'u ejder keser zırhı olmadan yendi. Ejder keser zırhı ile Gerunbel'de üstün geliyor ve yanında Shireke varken Daiba ile denk dövüşebiliyor. Zaten çoğu karakter Mozgus'tan güçlü. Rosine, Shireke, Flora, Daiba, Locus, Zoot, Gerunbelt, Raksas, Serpico, Irvine ve aklıma gelmeyen çoğu karakter çok rahat 8A olur. Ganishka'nın boyutu üzerinden saldırı gücünün ölçüldüğü bir hesaplama var. Bu hesaplama ile H7C yani büyük kasaba seviyesi oluyor. Ganishka ve ondan güçlü olan karakterleri de en azından bu seviyede kabul edebiliriz. İskelet Şövalye'nin de bu seviyede olduğunu düşünüyorum. Deniz Tanrısı adlı karakter için yapılan hesaplamaya göre kendisi 7C yani kasaba seviyesine ölçekleniyor. Guts onu sadece içeriden yok edebildi. Bu yüzden onun üzerinden ölçek alıp 7C olamıyor maalesef. Darius isimli bir reis de yine de 7C olabileceğini düşünüp bununla ilgili fikrini yazmış. Bu konuda bir fikrim yok. Darius'un dediği gibi olabiliyorsa deniz tanrısı ile savaşan Guts 7C ve Guts ile dövüşebilen Zoot, Grand Bell, Daiba gibi karakterler de 7C olur. Kısacası ejder keser zırhlı Guts seviyesi olan herkes 7C olmuş olur. Yani Guts'ın saldırı gücü ve dayanıklılığı çoklu Sheer Blow seviyesi veya kasaba seviyesi oluyor. En güçlü halinde. Şimdi Tanrı El üyelerini ölçeklendirdim. Tanrı El üyeleri kırmızı beylite sahip ve kırmızı beylit için yapılan bir hesaplamaya göre Low 5B yani küçük gezegen seviyesi saldırı gücüne sahip. Hesaplamada ne var ki diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Güneş tutulması yapıyor ama bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Anlayacağınız ayı Güneş'in önüne geçirdi ve bu çok hızlı gerçekleştiği için yüksek bir sonuç çıktı. Bazıları karşı argüman olarak gerçekten de güneş tutulması olmuyor. Bunların hepsi yanılsama diyebilir. Ancak Rickard ve diğer insanlar tutulmayı uzaktan gördüler. Yani Guts'ın yanındaki çocuğuna Rickard'dı diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzeltin. Sadece Griffith ve onun kurbanlarının gördüğü bir yanılsama değil. Bu arada ayı hareket ettirme üzerine yapılan bir güç başarısı karakterin fiziksel gücü değil de telekinezi yeteneğinin gücü olur diye biliyorum. Yani kırmızı beylitin fiziksel gücü ve dayanıklılığı küçük gezegen seviyesi olmayacak olsa bile onun telekinezi yeteneği küçük gezegen seviyesinde olur. Tanrı el üyeleri de Behilit'ten üstün oldukları ve savaşta bunu ekipman olarak kullanabilecekleri için ölçek alır. Yani Ubik, Siren, Konrad, Griffith ve Void en kötü ihtimalle telekineziyle Low 5B diyebiliriz. Fiziksel güçlerinde Griffith'in şehir oluşturabilmesinden ölçüp 7B yani şehir seviyesi alabiliriz.
biliriz. Hızdan bahsedelim. Ganishkan yıldırımlarına tepki verebilen Guts gibi karakterler yüksek hipersonik artı hız seviyesinde olur. Serpico gibi karakterler de bunlara tepki verebilmiştir. Kaldırma kuvvetinden bahsedeyim. Guts'ın hem çok ağır olan kılıcını kaldırıp hem de kılıcını savurabilmesi ona insanüstü fiziksel kuvvet veriyor. Naruto forum sitesi yapılan bir hesaplamaya göre kendisi G sınıfı kaldırma kuvvetine sahip. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız en büyük insan yapımı yapıları kaldırabilir. Hakslardan bahsedersek Guts'ın aksları insanüstü güç, berserk mod, akrobasi, acıya karşı direnç, çoklu benlik, fiziksel olmayan etkileşim, ruh manipülasyonu, kader ve nedensellik manipülasyona karşı direnç, ateş, sıcaklık ve elektriğe karşı direnç. Griffith'in aksları, karizmatik aura, soyut varoluş tip 1, kader ve nedensellik manipülasyonu, saldırı yansıtma, uçma, dirilme, bedensizlik, rüya manipülasyonu, önsezi, gerçeklik bükme, madde manipülasyonu, telekinezi, rüzgar manipülasyonu, fiziksel olmayan etkileşim, ölümsüzlük tip 1, tip 5 ve tip 9. Diğer tanrı el üyeleri de Griffith ile ortak hakslara sahip. Yani en azından öyle olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Griffith'in akslarının büyük bir çoğunluğu onun tanrı el üyesi olmasından geliyor. Ve bu güçlerin yalnızca Griffith'te olduğu belirtilmedi. Karizmatik aura ve rüzgar manipülasyon dışındaki saydığım özellikler diğerlerinde de var. Tanrı el üyeleri kötülüğün olduğu her yerde var olabilirler. Bu yüzden onlar nigh omnipresent, yani neredeyse her yerdedirler. Bu da onları vurmanın çok zor olduğunu gösteriyor. Direkt omnipresent dememe sebebim Berserk evreninde kötülüğün her yerde olduğunun kanıtının olmamasıdır. Diğer anime evrenleriyle kıyaslayarak bir sonuca gelecek olursak Tanrı el üyeleri büyüktür Naruto, One Piece ve Yu Yu Hakusho. Guts büyüktür Himura Kenshin, Musashi, Eduardo Elric, Demon Slayer. Yani aklına çok da fazla düşük tier karakter gelmiyor. Bunları alıyor. Naruto'daki en zayıf Chunin'lerin Guts'ı yenebileceğini düşünüyorum. Yani belki en kötü ihtimalle Guts'ı 7C alırsak Deniz Tanrısı'na hasar vermekten, ki onu da çok mantıklı bulmuyorum. Darius'un yorumu üzerinden düşünürsek en kötü ihtimalle Guts'ın Genma'yı ve Butterfly formundaki çocuk çocuğu yenebileceğini düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.